Bir düşün. Aynı sektörde iki dev var. Aynı değişim kapıya dayanıyor. İkisi de bunun farkında. Biri iflas ediyor, diğeri bugün hala büyüyor. Ve işin garip tarafı şu. Dijital fotoğrafı ilk icat eden şirket kaybeden taraf oluyor. Bu Kodak ve Fujifilm'in hikayesi. 2000'li yılların başında dijital fotoğrafçılığın yükselişi fotoğraf film endüstrisi için bir krize neden oldu. Çünkü tüm iş modeli filme bağımlıydı. Dijital geldiğinde film, fotoğrafın zorunlu bir parçası olmaktan çıktı. 2001 ve 2010 yılları arasında küresel talep %90 düştü. Bu fırtınayı herkes görüyor. Kodak da görüyor, Fujifilm de görüyor. Ama işte hikaye burada ayrılıyor. Kodak 1888'de kuruldu. Kodak fotoğraf demekti. Kodak anı diye bir kavram vardı. Hatta ironik olan şu. 1975'te ilk dijital fotoğraf makinesini Kodak icat etti. Ama sonra ne oldu? Yönetim şunu düşündü. Bu sevimli ama kimseye söylemeyin. Çünkü film işi çok karlıydı ve dijital teknoloji bu düzen için bir tehditti. Pazar lideri Kodak bu değişimi reddetti ve değişen dünyada film işini korumaya çalıştı. Sonuç olarak pazar dijitale kayarken Kodak yavaş kaldı. Karar almakta gecikti. Eski işini korumaya çalışırken yeni dünyayı kaçırdı. 10 yıllık sarmal bir düşüşe girdi ve 2012 yılında iflas başvurusunda bulundu. Fujifilm de film satıyordu. Onlar da aynı riske maruz kalıyordu. Ama 2000'lerin başında şirket şunu kabul etti. Fotoğraf filmi geri gelmeyecek. Shigetaka Komori 2003 yılında şirketin CEO'su oldu. Fujifilm'i kurtarmayı ve karlılığını yeniden kazanmayı amaçlayan 6 yıllık bir plan başlattı. Bu plan, iş çeşitlendirmeyi ve zaten sahip oldukları bilgi ve uzmanlığı yeni iş fırsatlarına dönüştürmeyi hedefliyordu. Gerçeği inkar etmek yerine şu soruyu sordular. Film dışında biz neyi gerçekten iyi biliyoruz? Fujifilm işini savunmadı. Onu başka yerlere taşıdı. Kimya, optik ve nanoteknoloji alanındaki uzmanlıklarının tamamen farklı sektörlere uygulanabileceğini fark ettiler. Filmde kullanılan kolajen ve antioksidan konusundaki deneyimlerini kozmetik sektörüne girmek için kullandılar. Kimyasal bileşikler hakkındaki bilgileri ilaç ve tıbbi sistemleri geliştirmelerine yardımcı oldu. Sonuçlar çok net. Kodak 1980'lerde 145 bin çalışana ulaşarak zirveye çıktıktan sonra 8 bin çalışana kadar gerileyerek 2012 yılında iflas koruma başvurusunda bulundu. Fujifilm ise sadece hayatta kalmayı başarmadı, aynı zamanda gelişti. Bugün gelirinin %3'ünden azı fotoğrafçılıkla ilgili. Şirket, tıbbi sistemler, ilaç, optik cihazlar ve kozmetik alanlarında önemli bir oyuncu haline geldi. Aynı fırtına, aynı deniz, farklı dümen. Fujifilm, etkili marka ve pazarlama stratejileriyle başarılı bir şekilde yeniden markalaşırken, Kodak dijital çağda geçmiş döneme ait olmaktan kurtulamadı. Bu hikaye teknolojiyle ilgili değil, kurumsal adaptasyon ile kurumsal atalet arasındaki farkın hikayesi. Kodak, geçmişini korumaya çalıştı, Fujifilm, geçmişini geleceğe dönüştürdü. Yaklaşımlarındaki temel fark şuydu. Kodak, mevcut ve çok karlı film işine o kadar yatırım yapmıştı ki, o işi tehdit eden yeniliği gerçekten benimseyemedi. Başarılarının tuzağına düştü. Karlı iş modelinin bir gün önemsizleşebileceği bir dünyayı hayal edemedi. Fujifilm ise başka bir şey yaptı. Stratejik esneklik gösterdi. Düşüşte olan alanlardan çıkmak için acı verici kararlar aldı. Yeni alanlara girdi. Kendi geçmişiyle rekabet etmeyi göze aldı. Kodak'ın en büyük yükü dijital değildi. Geçmişte yaptığı yatırımlardı. Bu, batık maliyet yanılgısının şirket ölçeğindeki en çarpıcı örneklerinden biri. Eğer batık maliyet yanılgısının şirketleri ve insanları nasıl yavaş yavaş köşeye sıkıştırdığını merak ediyorsanız, o videonun linkini de açıklamalara bırakıyorum. Bazen bizi batıran şey krizler değil, vazgeçemediğimiz geçmişimiz oluyor.